Geçmişi 1950'lere dayansa da ülkemizde abisi Connect'lerin yerini alan Ford Courier serisi ticarette çok sevildiği gibi vatandaş tarafından da yoğun ilgi gördü ve son 10 yılda ülkemizde yaklaşık 390 bin adetlik satış başarısı ile ülkemizin en çok satılan 10. otomobili, en çok satılan ikinci hafif ticari aracı oldu. Koç grubu milyarlarca dolarlık yatırım ile Otosan Yeniköy fabrikalarında 2014-2023 yılları arasında 1 milyon adetten fazla Ford Courier serisi üretmiş ve bunun büyük kısmını ithal etmiştir. Sürüş konforu ve yol tutuş açısından binek otomobil hissiyatı verebilen Courier'lar, işlevsel kullanımları, geniş bayi ve servis ağları, ikinci el gibi konularda sahiplerini memnun edebiliyor. 1998 yılından günümüze 4 nesil ile hayatımızda olan Ford Focus'lar ülkemizde toplamda yaklaşık 422 bin adet satıldı. İlk nesil rally başarıları ile tanınmışlığını artırırken sonraki nesillerde yol tutuş kabiliyetleri artırılarak devam ettirildi. Birinci nesil Ford Focus'lar Euro NCAP testlerinde sınıfında o güne kadar alınmış en yüksek puanları aldı. Sadece kaza güvenliği açısından değil, aynı zamanda yol tutuş konusundaki kabiliyeti ve frenleme manevraları ile sınıfında sahibine en fazla güven veren otomobillerin başında yer alıyor. Mazda ve Volvo gibi markaları ile ortaklıkların ardından 3. nesilde Aston Martin ile yapılan işbirlikleriyle Focus'ların tasarımı daha da etkileyici hale gelirken Focus'un 4. nesilden sonra yerini elektrikli versiyonlarına bırakılacağı düşünülüyor. Sedan kasa tipi Clio ismiyle uyuşmuyor düşüncesiyle 2. nesil sedan Clio'ların yerini alan ve 2002 yılından 2020 yılına kadar 3 jenerasyonda ülkemizde yaklaşık 450 bin civarında satılan Renault semboller ekonomik otomobilin en net karşılığı. Para, güvenlik, kalite ve konfordan daha önemlidir. Önemli olan A noktasından B noktasına en ucuza gitmektir. Akımının gözdesi olan Renault sümbüller, biz gariban Türk halkının gözdesi. Sanayiye çok fazla uğratmayan, az yakan motorları, bol ve ucuz yedek parçaları, geniş bagajları ile sevilen semboller yerini Talyant'a bırakmış olsa da ikinci elde çok fazla değer kaybetmiyorlar ve hala ikinci elde yoğun ilgi görüyorlar. Opel Kadetlerin halifi Astra'lar 1991 yılından günümüze 6 nesil geçirdi ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sevilip ilgi gördü. Son 34 yıldır ülkemizde yaklaşık 454 bin adet Opel Astra satıldı ve ülkemizin en çok satılan 7. otomobili oldu. 1. ve 2. nesilleri İzmir fabrikalarında da montajlanan Astra modelleri güvenlik, donanım, teknoloji, konfor ve modern tasarımları ile ülkemizde ön plana çıktı. Özellikle 2000'li yıllara kadar kaliteli otomobil denildiğinde akla gelen ilk markalardan olan Opel, 2000'li yıllardan sonra sorumlu yönetimiyle büyük zararlar açıklayıp günümüzde Stellantis grubunun çatısı altına girdi. 6. nesil Astra L'lerde çamurluklar dışında bagaj kapağının plastikten üretilmesi imajı zedeledi. Ayrıca Astra L, Euro NCAP testlerinde 4 yıldız alarak biraz sevenlerini şaşırttı. 50 milyonun üzerindeki satış sayısı ile dünyanın en çok satılan otomobili olan Toyota Corolla'lar 1988 yılından 2024 yılına kadar ülkemizde yaklaşık 480 bin adet satılarak ülkemizin en çok satılan 6. otomobili. 1994 yılından sonra ülkemizde de üretilmeye başlayan Corolla serisinin en kuvvetli yönü sorunsuz araba imajı. Her arabada olduğu gibi yaşa, kullanıma, bakıma bağlı sorunlar olabilse de Corolla'lar genel olarak imajlarının hakkını verebiliyor. Sürüş zevkine önem verenlerden çok aileler ve özellikle emekliler Corolla serilerine yoğun ilgi gösterdiği için otomobiller yaşlandıkça daha az değer kaybedip ikinci elde Corolla'lar yaşıtlı olan otomobillerden daha pahalıya satılabiliyor. 1996 yılında Renault'un yeni nesillerinde sayı yerine isimlendirmeye geçmesiyle 19 serisinin yerini alan Megane'lar Avrupa'da ve ülkemizde sınıf beklentilerini karşılayabilen başarılı bir otomobil oldu. Satışa çıktığı ilk yıl Avrupa'da yılın otomobili seçilmekle kalmadı. Serinin 5. nesli elektrikli Megane'lar da 2023 yılında yine yılın otomobili seçildi. Geniş bagaj, geniş ve kullanışlı iç alan ile birlikte ülkemizdeki en yaygın bayi ve servis ağı, düşük yakıt tüketen performanslı ve dayanıklı motorların yanında donanım yeterlilikleri, teknolojik gelişmişlikleri ve kaza testlerinden aldığı başarılı
başarılı sonuçlar ile ön plana çıktı. 1996 yılından bu yana ülkemizde 550 bin adet satarak Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok satılan 5. arabası oldu ki 3. nesilde sedan Megane yerine satılan Fluence'ların 180 bin adetlik satış sayısı da dahil edilse Megane Egea'yı geçerek ülkemizde en çok satılan 3. otomobil olurdu. Doblo sadece esnafın değil, yazlıkçı ailelerin, yaylacı emeklilerin öncelikli tercihi oldu. 2000 yılında tanıtılan ilk nesil, 2005-2010 yılında tanıtılan ikinci nesil, 2015 yılında makyaj geçirerek 2022 yılına kadar ülkemizde 2 milyon adetten fazla Fiat Doblo üretildi ve bunların yaklaşık 590 bin adedi ülkemiz pazarında alıcı buldu. 80 ülkeye ihraç edilerek ekonomiye de değer katan Doblo'ların en önemli avantajları yükleme kapasiteleri, geniş ve yüksek iç alanları, bol ve ucuz yedek parçaları, ikinci elde hala ilgi ve değer görüyor olmaları, düşük yakıt tüketen dayanıklı motorlara sahip olmaları olsa da konfor ve güvenlik yönünden büyük zafiyetleri var. Öyle ki neredeyse hiçbir geyik testinde başarılı olamadı. Engebeli arazide biraz hızlı gidildiğinde arkada oturan bel ağrısından duramıyor. Otoyolda biraz hızlı gidildiğinde içeriye aldığı gürültüden yolcular konuştuğunu anlamıyor. Fakat 2022 yılından sonra Stellantis grubunun geliştirdiği hafif ticari ile ortak satılan Doblo'larda olumsuzluklar azaltılarak konfor ve teknoloji iyileştirildi. Türk mühendislerinin önemli katkısıyla geliştirilip üretilen Fiat Tipo'nun Egea olarak ilk tanıtımı 2015 yılında İstanbul Otomobil Fuarı'nda yapıldı. Geniş bagaj, yeterli donanım, yaygın bayi ve servis, uygun yedek parça fiyatları, ülke koşullarına uygunluk, verimli ve dayanıklı dizel motorları ile uygun satış fiyatları sayesinde ülkemizde son 10 yılın en çok satılan otomobili olduğu gibi 2024 yılı sonu itibariyle 650 bin adede yaklaşan satış sayısı yakaladı. Yurdum otomobili olarak benimsenen Egea'lar dedesi Tofaş Kuş grubunun yerini aldı. Elbette kalite, işçilik, yalıtım, konfor, güvenlik gibi konularda eleştiriler olsa da günümüzde sınıfında yer alan Megane, Corolla, Focus gibi rakiplerinin fiyatlarına kıyasla 5-6 yaş daha genç Egea'lar alınıyor olabilmesi, genel yürütme giderleri ve ikinci el avantajları ile birleştiğinde Egea ekonomik mantığı en yüksek olan otomobillerin başında yer alıyor. Birçoğumuzun anılarında yer alan Tofaş'ın Kuş serisi 1988 yılından 2002 yılına kadar toplam 822 bin adetten fazla satıldı. 90'lı yılların memur, 2000'li yılların Apache arabası olarak görülen Şahin 8, Kartal 9, Doğan ise 10 milyon lira civarında satılırken bir öğretmen ortalama 200 bin lira civarında maaş alıyordu ki Kuş grubunun bu kadar fazla satılmasının nedeni Milpa gibi şirketlerce taksitle satılıp teslim sırası bekleniyordu. 15 yıl boyunca satılan 822 bin adet Kuş grubunun yaklaşık 140 bin adedi Kartal, 310 bin adedi Doğan ve 370 bin adedi Şahin'den oluşuyor. Günümüzde ikinci elde hala ilgi gören Tofaş grubunun sahibinden.com'da yaklaşık 14 bin ikinci el ilanı bulunuyor ki bu sayı Honda, Skoda gibi popüler markaların toplam ikinci el sayılarından daha fazla. Donanım, konfor yönden avantajı olmayan, güvenlik yönden dezavantajları olan Tofaş birçok geyik muhabbetine konu olmuştur ki bunlardan biri de her komşuda yedek parça bulunduğudur. Dünya geneli 18 milyon adetlik satış sayısı ile en çok satılmış Fransız otomobili olan Renault Clio 1991 yılından günümüze ülkemizde kesintisiz satıldı. İkinci nesilde sedan Corsair ile birlikte station vagonlarda olsa da çoğunluğu hatchback olan Clio'lar son 34 yılda ülkemizde toplamda 850 bin adetlik satış ile ülkemizin gelmiş geçmiş en çok satılan otomobili. Özellikle 2000 yılından sonra yıllık satışları 20 binin altına düşmeyen model birçok defa en çok satılan otomobil olduğu gibi 65 binden fazla satıldığı yıllar ile rekorlar kırmıştır. 150'nin üzerindeki yetkili satıcı ile Türkiye'nin en yaygın satış ağına sahip olan Renault'da Clio'nun çok fazla tercih edilmesinin diğer nedenlerinin başında sağlam, dayanıklı ve ekonomik motorlara sahip olması, ikinci elde ilgi görmesi, yedek parçalarının bol ve hesaplı olması olduğunu söyleyebiliriz. Bu avantajlarından dolayı hem gençler hem de küçük aileler
Clio'yu yerli üretim olarak benimseyip yoğun ilgi gösteriyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kapatmadan bu videoyu ülkemizin gelmiş geçmiş en çok satılan 15 otomobili için hazırlamış olsaydık, 240 bin adetlik satış sayısı ile Volkswagen Golf serileri 15. sırada. 324 bin adetlik satış sayısı ile Hyundai Accent serileri 14. sırada. 335 bin adetlik toplam satış sayısı ile Fiat Fiorino'lar 13. sırada. Yaklaşık 370 bin adetlik toplam satış sayısı ile Volkswagen Passat serileri 12. sırada ve yaklaşık 375 bin adetlik satış sayısı ile Renault 12 serisi gelmiş geçmiş ülkemizin en çok satılan otomobilleri sırasında 11. sırada yer alırdı.